E eşit mc kare denklemini düşündüğümüzde Einstein aklımıza hep kırışık yüzlü, ak saçlı bir ihtiyar olarak gelir. Ama E eşit mc karenin Einstein'ın yaşlılığıyla bir ilgisi yoktur. Genç, enerji dolu, dinamik, hatta seksi Einstein'ın buluşudur. What would I see if I rode on a beam of light? Perhaps some sort of electrical force is emanating outwards from the wire. What? Faraday, my dear boy, electricity flows through a wire, not sideways to it. You see, John? You see? It is my great ambition to demonstrate that nature is a closed system. That in any transformation, no amount of matter, no mass, is ever lost and none is gained. The people. It is they who will determine right and wrong. Emily, you are being absurd. Why ascribe to an object a vague and immeasurable force like vis viva? It is a return to the old ways. Are you capable of discovering something of your own? I discovered you! There is no right time for the truth. Fräulein Leutner. Yes? Otto Hahn. The nucleus is our focus. The Jewess endangers our institute. We can't harbor a Jew. If she stays, the regime will shut us all down. It split the atom. No. You've split the atom. Energy equals mass times the square of the speed of light. Would you like me to check your mathematics? Yüzyıl önce görünüşte basit bir formül, evrenin dokusuna işlemiş gizli bir birliği ortaya çıkardı. Bu formül, enerji, madde ve ışık arasındaki bağı anlatıyordu. Formülü yazan genç Albert Einstein'dı. Dünyanın en ünlü denklemiydi bu. E eşittir mc kare. Albert Einstein'ın büyük teorisini hepimiz duymuşuzdur. Ama anlamını çok azımız biliriz. Hatta E eşittir mc kare o kadar olağan dışıdır ki başta Einstein bile doğruluğundan emin olamamıştı. Albert, darling, you're later than I expected. We've only got sausage and cheese tonight. What is it? We need to talk. Has something happened? Oh, no, nothing. Sorry, no. I spent most of the day staring out the window at work, looking at trains. And I started to think about an object and how much energy it had. Can I explain it to you? Of course you can. But first, dinner, food and talk. I think the gods are laughing at me. Tanrılar Einstein'e gülmüyordu. Müthiş bir kavrayışla kendinden önce gelen bilim insanlarının tek bir parçasını oluşturmak uğruna savaştığı, hatta canından olduğu denklemi birleştiriverdi. E eşittir mc karenin hikayesi Einstein'dan çok daha önce enerjinin E'sinin keşfedilmesiyle başlamıştı.
19. yüzyılın başlarında bilim insanları çalışmalarında enerji kavramını kullanmıyorlardı. Tek başına güçleri veya kuvvetleri temel alıyorlardı. Bunlar birbirinden ayrı, bağımsız şeylerdi. Rüzgarın gücü, kapanan kapının kuvveti, şimşek çakması. Bütün bu kuvvetlerin altında yatan, hepsini birleştiren bir enerji olduğu fikri henüz ortaya çıkmamıştı. Alçak gönüllü bir adamın doğanın gizemini anlama isteği bu durumu değiştirmek üzereydi. Young Michael Faraday hated his job. He was uneducated, the son of a blacksmith. He'd been lucky to become a bookbinder's apprentice. But Faraday craved one thing. He craved knowledge. He read every book that passed through his hands. He developed a passion for science. All of his free time and his meager wages were poured into his self-education. He was on the threshold of an incredible journey into the invisible world of energy. Faraday, ustasının müşterilerinden birini çok etkilemişti. Ödül olarak kendisine verilen bilet hayatını değiştirecekti. Can I pass, please? Can I pass? Some of us are trying to improve ourselves. If people will let us. Of course. Pass. This way to a better life. In the early 1800s, science was a pursuit of gentlemen, something Faraday was clearly not. He had a rudimentary education, he'd read widely, he'd gone to public lectures. But in 1812, he was given tickets to hear Sir Humphrey Davy, the most prominent chemist of the age. 19. yüzyılda bilim insanları günümüzün pop yıldızları gibiydi. Dersleri çok popülerdi. Bilet bulmak çok zordu. Ve Davy konumundan çok memnundu. They're waiting. I know. Ayrıca son günlerin modası nitroz oksit, diğer adıyla gülme gazına çok düşkündü. Ona göre bu gaz alkolün bütün faydalarına sahipti. Üstelik ertesi sabah sorun olmuyordu. Electricity, ladies and gentlemen. A mysterious force that can unravel the confusing mixture of intermingled substances that surround us and produce pure elements. Davy was an absolutely first-rate scientist. However, many will come to say that his greatest discovery is Michael Faraday. Metals unknown, that is, until I isolated potassium from molten potash and sodium, as I showed you last time, from common salt. That same magical... Faraday bir beyefendi olarak doğmamış olabilirdi. Ama sınıf ayrımının bilimde ilerlemesine engel olmasına izin vermeyecekti. Yeni kahramanının derslerini bir kitapta toplayıp ciltlemek için gecelerce çalıştı. Lord, help me to think only of others, to be of use to mankind. Help me be part of the great circle that is your work and love. Lord, I am your servant. Well, this is excellent work, Faraday. So what is it you aim to do with your life? My desire, sir, is to escape from trade, which I find vicious and selfish, and to become a servant of science, which I imagine makes its pursuers amiable and liberal. Really? Well, I shall leave it to the experience of a few years to set you right on that score. Look, I haven't anything at the moment. I'll send a note if anything comes up. Faraday terslenmiş ve küçük düşmüştü. Ama gündüz yaptığı işten kurtulmaya kararlıydı.
sabrının karşılığını aldı. Newman, meet Mr. Michael Faraday. He's going to be my helper while I recover. He assures me he is a Christian fellow. Perhaps with God and Faraday in charge of the chemicals, you and I will be safe in our place of work. Thank you, Professor Davy. Welcome, Faraday. Oh, no, thank you, and thank you, Sir Humphrey. Just stick to your job and do as you're told, and you'll be fine, Faraday. Faraday, Davy'nin laboratuvar asistanı oldu ve Davy'nin vermeye tenezzül ettiği her bilgi kırıntısını hevesle öğrendi. Ama zamanla boynuz kulağa geçecekti. O dönemin en heyecan verici buluşu elektrikti. Another charge, Newman. Batarya yeni icat edilmişti ve üzerinde her türlü deney yapılıyordu. Ama kimse elektriğin garip kuvvetini tam anlayamamıştı. The academic establishment at the time thought that electricity was, like a fluid flowing through a pipe, pushing its way along. But in 1821, a Danish researcher showed that when you pass an electrical current through a wire and place a compass near it, it deflected the needle at right angles. Araştırmacılar elektriğin bir mıknatısı etkileyebileceğini ilk kez görüyordu. Önceleri birbirinden tamamen ayrı görülen bu iki güç açıklanamaz bir şekilde birbirine bağlıydı. Faraday, come look at this. Another bright spark around here. Perhaps you can work it out. Ersted's reported an amazing finding. We're just replicating it here. Let's try the compass on the other side. Now, that is remarkable. But if the electrical force is flowing through the wire, why does the needle not move in the same direction, parallel to the wire? Quite. Let's try turning the whole apparatus round. Again, Newman. So, the electrical force goes this way. The compass points that way. How can one affect the other? Perhaps the electricity is throwing out some invisible force as it moves along. What? Perhaps some sort of electrical force is emanating outwards from the wire. Well, my dear boy, let me tell you that at the University of Cambridge, electricity flows through a wire, not sideways to it. Well, that may be what they teach at Cambridge, but it doesn't explain what's happening before our eyes. No, let's just get on.